Semih, bugün menüde ne var? iPhone 7 Plus. Severiz. Yani güzel bir telefon. Çok yıpranmış. Ekrana görüntü geliyor en azından. Ama kozmetik olarak çok kötü durumda. Şurası bakın. Neticede hurda olarak satın aldığımız bir telefon. Bu bizim Bitpazarım internet serilerimizden arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız öğrenecekler. Bilenler zaten bu seriyi seviyorlar. Rakamlar doğru gördüğünüz bu telefonu hurda haliyle aldık. Şimdi Semih restorasyonu yapmaya çalışacak. Başlamadan önce şunu belirteyim. Cihazın zaten alt vidaları yok. Bu cihazın daha önceden defalarca ekranı değişmiş. Bakın şurada naylon duruyor. Şimdi sökünce göreceksiniz. iCloud'unu ve şifrelerini aldık fakat dokunmatik çalışmadığı için çıkışını yapamadık. Eğer doğrularsa dokunmatiği değiştirdikten sonra zaten şifreye girer bir deneriz. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Bakın yan sanayi ekran. Vidaları da eksik. Şurası yok mesela, onu çıkaralım. Bayağı bir gezmiş bu telefon. Bir şekilde de biz satın aldık. Bu arada arkadaşlar Instagram adresimizi eklersiniz. Tamir@0. Detaylar bir önceki videoda var. Açıklama bölümüne eklerim. Semih, bu tornavidayı çok sevdin. Şu Wolf'u çöpe attın herhalde. Yo, Wolf duruyor burada. Ne bileyim, bunu daha çok biraz sevdim bunu kullanayım, biraz onu kullanayım işte. Biraz da onu kullanayım. Hani eve götürecektim ya ben, ondan dolayı dedim. Vermedin. Al götür. O gün çantaya koyacaktım. Almışım, baktım masada. Unutmuşumdur. Ya bataryasını falan şu an net bilmiyorum ne durumda. Orijinal görünüyor bataryası. Orijinal. Daha önceden ekran değişmiş birkaç kere. Satıcı öyle söyledi. Ekran değişmiş ve alt soğutucu film ile plaka arasındaki jelatinleri kaldırmamış. Çok önemli değil gerçi de. Buna bir ekran takalım hemen. Parmak izi okuyucusu orijinal olduğunu söyledi aldığımız şahıs. Bu da yan sanayi A kalite bir ekran. Bak şu an deniyorum. Bak bu jelatin hiçbirini sökmedim. Bakın şu burada da bir jelatin var. Evet, onu da sökmedim. Hiçbirini sökmüyoruz. Elma geldi. Bekleyelim. Burada biraz geç sürebilir açılması. Bazen iPhone 7 Plus'larda bu oluyor. İlk açılması uzun sürebiliyor. O arada biz şu yan tarafını sökelim. Bu arada soğutucu demiri aktaracağız. Bu elimizdeki cihazlardan tamir etmeniz için veriyoruz arkadaşlar. Jelatin üyeliklere verdiğimiz cihazların nasıl alındığını videonun sonunda aktaracağım. Ama bu tornavida şarjı iyi gidiyor. Birkaç yorumda arkadaşımız sormuş. Bizim şimdi kaçıncı günümüz bu tornavidayla? Bir hafta oluyor aşağı yukarı. Oluyor. Yani videodan önce de kullanmaya başlamıştık bunu. Kaç tane? Ve hala ilk geldiği günkü şarjla kullanıyorsun. Evet. Hiç şarj etmedim. Etmedim. Hiç. Ben genelde gelen ürünleri öyle hemen şarja takmam. Beklerim. Çünkü içindeki bitince takarım. Çok soran olmuş bunu. Şarjı ne kadar gidiyor? Biz diğer Wolf'u tecrübe ettik. Semih tüm videolarında kullandı aşağı yukarı. Wolf'u ne kadar gidiyordu? Bir hafta. Yani her gün bir tamir yaparsan 2 tamir maksimum bir hafta gidiyor. Rahat gider. Bunun da belki 15 gün civarı gidebilir. Evet. Çünkü daha kalın ve batarya daha ağır. LED yok. LED bir enerji sarfiyatı yapıyor çünkü neticede. Ya önemli mi bunun şarjın bir ay gitmesi? Bir gün gitse ne olur? Tak şarjı. O da sen de haklısın. Kampa mı götüreceğiz? Hayır, ben de onu anlamıyorum yani, ne fark eder ki? Sen de haklısın. Ben de niye cevap veriyorsam bu soruya. Hayır, yani soru da saçma. Yani bunun diyelim şarjı bir günde bitiyor. Her gün tak şarjı. Yani değil mi? Ya şu sorulsa anlarım. Hani böyle şeyi nasıl? Kuvveti. RPM mesela. RPM. Ya sorsun gençler ya. Cevaplarız. Yok canım, cevaplarız ondan değil ama yani çok takılınacak bir konu değil. Oralar önemli değil. Ya Xiaomi firmasının yaptığı ürünler zaten ben şimdiye kadar kötü olanını görmedim. Var gerçi. Var mıydı? Neydi? İlk çıkan kulaklıkları. Evet. Mesela benim bunun hiç şarjı olmuyor. Evet, bunun şarjı bitmiyor. Yani. Elektrikler kesilince kullanamıyoruz ama. Buraya bir home tuşuna bir şey yapmışlar, anlayamadım. Aslında kafam girecek, mecburum, kusura bakma, göremiyorum çünkü. Bir şeyle yapıştırmışlar ve kaldıramıyorum. Sağlam. Biraz birden içim gitti, kopardık sandım da. Bu tornavidayla yapmamızın sebebi şu arkadaşlar. Ucuz tornavidalarla da yapılabilir. Bizim kullandığımız ucuz tornavidalar da var. Elektrikli olmayıp kaliteli olanlar da var. Ama şöyle, bu işe yeni başlayanlar için ben bunu söylemiyorum. Biraz ilerletenler, biraz daha hobiden ticarete doğru dönenler için yaptığın işin kalitesi malzemelerle ölçülebilir hale geliyor çünkü bazen. Malzemen, ekipmanın kaliteli ise yaptığın iş de kaliteli oluyor. Cihazımız açıldı. Neden geç geldiğini şöyle söyleyeyim. Bunun birkaç sebebi var. Ekran yan sanayi olduğunda bazen bunu yapabiliyor. Ama bu cihazda sanırsam ekranın yan sanayi olmasından değil, başka bir durum var. Nasıl bir durum? Bilmiyorum yani. Uzaylılar mı kaçırmış? Yok, ben sana söylemek istemiyorum da bu cihaz bize fena yapıştırdılar. Nasıl yani? Zaten 500 lira para verdik. Bir de oradan mı? Bir de bu arada hani biz bu cihazı niye 500 liraya aldık? Çalışıyor diye. Yani pahalı aldığımız cihazlardan bir tanesi arkadaşlar. 7 Plus bu. Ya 0.5-5.5 bin lira civarı. Ama çalışıyordu en azından. Şifreyle. Ben ses etmedim sana da. Sonradan bu da mı kaçan cihazlardan mı olacak şimdi?
Yo, ben de sonradan anladım böyle olduğunu. Ne yapıyor? Ne yapmıyor? İşte elma geç geliyor. Ha, elma geç geliyor. Öyle mi yani? Yapacak bir şey yok. Elmayı kapatmasak hiç. İşte ben şimdi fark ettim elmanın geç geldiğini. Ya aldığımızda da zaten şöyle kendi kendine ekrana basıyor dokunmatiğe, şifreye girmeye çalışıyor. Habire diyor ki 57 dakika sonra tekrar deneyin. 48 dakika sonra tekrar deneyin. Sonra Semih onun ekranını sökecekti. O ara bir şey oldu. Etkinleştirme süresi uzadı. Şimdi şöyle, Bir yandan. ben buna orijinal ekran takıp da deneyeceğim ama orijinal ekran kalmamış elimizde. Bu yan sanayi toplayın, video yarım kalmasın. Bunu bir takalım. Orijinal ekranla deneriz ama sanmıyorum orijinal takacağımızda Yani düzelmez. bu problem yaratır mı kullanmaya? Yo, sadece ilk başta bir 10 kere dakika geç bekler, açılır. 5 Evet. dakikaya da. Bazı yan sanayi ekranlarda oluyor arkadaşlar. Heyecanlanmayın. Yani yan sanayi ekran aldığınızda niye böyle oluyor demeyin. O yazılımdan dolayı oluyor. Güncelleme gelince düzelir ama bu nedense düzelmemiş. Ondansa tabii. Benimki sadece bir varsayım şu anda. Şimdi kameraları en azından var sağlamsa onları kullanabiliriz en kötü. Çünkü Kamerası var da sağlam mı? İşte 450-500 lira kamerası. Sağlam mı? İşte sağlamsa. Öyle işte tornavida mevzusu. Niye çok tornavida alıyoruz diye sormuşsunuz. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa biz atölyemizi evlere de kuruyoruz. Ve buraya ayrıca bir atölye daha kuruyoruz. İleriki projelerimiz için. O yüzden ekipmanları indirime girdikçe alıyoruz. Bazen Banggood yolluyor. Bazen yollamıyor. Parayla alıyoruz. İndirime giriyor. İndirime girdiği zaman indirim kodlarını sizle de paylaşıyorum Instagram'da. Böyle yani. Hobimiz, işimiz, her şeyimiz bu olduğu için ekipman bizim için önemli. O yüzden de almaya devam ediyoruz. Kısacası bu. Ya bizde öyle bir tornavidalar var ki ben daha jelatinle açmadığım tornavidalar. Aynen öyle. Kadınlar niye çok ayakkabı alıyor, çanta alıyor? Onun gibi düşünün. Uydu mu örnek? Evet. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Ama kadınlar o çantayla, ayakkabıyla ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Sadece geziyor. Biz bununla para kazanıyoruz. Şimdi kadın izleyiciler varsa linç ederler bizi. Şaka yapıyorum tabii. Gel gelelim bu telefon 500 lira uygun mu değil mi? Bence şu saatten sonra uygun değil. Pahalı bence. Yani saçma sapan bir arızası var. Anakartsal. Zaten bu 7 Plus'larda ve 7'lerde kronik problemler oldukça yüksek. Şu altta kalmasın. Burada yapmamız gereken şu iç kulaklık ızgarası oradan çıkmış diğerinden. Onu şuraya yerine oturttum güzelce. Ön kameramızı takalım. En son bir maliyet de çıkartalım. İç kulaklığı ben taktım. Home tuşunu oturtalım. Home tuşu orijinaldi herhalde. Home tuşu orijinal ama tabii parmak izi okuyup okumadığını bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar siz de böyle ikinci el bir telefon alırsanız hurda ya da çok büyük paralar vermeyin kesinlikle. Görüyorsunuz. Her zaman dört dörtlük olmuyor her şey. Neticede hurdadan alıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada şöyle, aha, vida içine gitti. Bak taktıkları vidaya bak. Ona güvenip taktık. Ne diyeceğimi unuttum. En azından bunun anakartı var. Geçen sefer anakart da çıkmadı içinden. Batarya koymuşlar. Bir de Sony bataryası koymuş. Bir de neydi? Discovery bataryası. 50 liraya almıştık o iPhone 6 Plus'ı ama öyle durumlarda oluyor. Ya ama en mantıklı olay şu. Diyelim bir telefonunuz var evde. Başlangıç noktası olarak bahsediyorum size. Hobiye nasıl başlayabilirsiniz? Şarj problemi tüm telefonlarda hemen hemen yaşanıyor. Şu an günümüzdeki telefonlar, iPhone'ların hepsi, Samsung'ların da yeni güncel modelleri. Kapsül kasa dediğimiz bataryası içinde olan modeller. Bunları kendiniz evde batarya ihtiyacınız olduğu zaman bir değiştirip deneyebilirsiniz. Ya basit arızalar yapılabilir. Onda sıkıntı yok. En azından başlangıç noktası. Hani para vermeden bir hurda alıp riske girmeden dikkatli bir şekilde evdeki kendi kırılan ekranınızı, işte bataryanızı değiştirebilirsiniz. Ya da gözden çıkardığınız bir telefonunuz vardır. Örneğin suya düşmüştür. Buraları dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Ona müdahale edin. Ama sağlam telefonunuzu açmanızı önermiyoruz. Ben de mesela sağlam olduğunda açmaktan biraz çekiniyorum. Yani araba temizlemek gibi değil. Hani şu telefonu açayım, içini temizleyeyim. Aynı şekilde toplayamayabilirsiniz. Sağlam bir yerine arıza verebilirsiniz. Büyük şehirlerde özellikle daha şanslılar. Hem bit pazarları yoğunluğundan hem de ikinci el satış yapan çok fazla insan var. Bunun maliyetini de bir kağıt kalem getirip çıkartalım. Ekran, yan sanayi 200 lira mı? Tamiret.net'e bakayım. Bak. A kalite ekranı 200 lira. 209 lira yazmışız. 210. 500 lira cihaz, 710 liraya bize maliyeti var. Ama yine bunun. geç açıldı. Biraz önce videoyu durdurduk da böyle oldu. Ama sadece tek problemi şu ana kadar böyle kameralarına falan da bakacağız. Ve bakacağım şimdi. Arka kamera iyi. Kameracı arkadaşları bayağıdır çağırmıyorum. Kızdım onlara. Ön kamera da iyi. Bu arada parmak izi okuyucu çalışıyor. Çıkış yapılacak iCloud'ları var. Parmak izi okuyucu da Beklememiş çalışıyor. aldığımız kişi de. Wi-Fi'si de çalışıyor arkadaşlar. Sesleri de aşağıdan ses az geliyor. Şimdi bunu mesela ses az geliyorsa yapacağınız en pratik yöntem. Tıkanmış arkadaşlar. Bakın. Nispeten aslında bu ticarette karlıyız. Neden? Başka bir problem yok şu an için. Parmak izi okuyucusu problemsiz, orijinal çalışıyor. Kameraları çalışıyor. Seslerde problem yok. iPhone 7 grubunda özellikle ses problemleri oluyor. Ses entegresi Ses problemi. entegresi. Bu telefonun gayet güzel. Arttı.
İkinci el piyasasına bakayım ben bir. İkinci el piyasasına bakmak için ben hani sahibinden 7 Plus yazıyorum mesela. Ses gayet iyi, yükseldi. Arttı baya. Temizledim. Ondan da yırttık. 1 yıl Apple garantili diyor. 4450. 3500 liraya bir cep telefoncu da var satılık. Garantisi bitmiş. Sıfır ayarında demiş. Bir vatandaş satıyor 3450 lira. Tornavidamızı da değiştirelim. Yurt içi temiz, sorunsuz, her şey çalışıyor. 3000 lira. 3170 liraya var. 128'likmiş. Bakalım ne kusuru varmış. Red. Herhangi bir sıkıntısı yokmuş. Kaç lira? 3170. 128 GB. Bulamıyoruz diyorlar. Nasıl olur? Bak 3 liraya verir onu sağlam. Buradasın niye arıyorsunuz o zaman? 2,5 teklif eder. Ben olsam 2,5 teklif ederdim. Yani olur mu olur. 2,5'a vermese de 3'e verir. Verir. Yani 2,5 şöyle teklif ederim. Belki vermez de. Çok temizlemiş. 3100 lira. Ben hiç hurdalara bakmıyorum şu an. Direkt sağlam cihazlara bakıyorum. Bu arada çünkü ben bizim cihazımızda cihazı artık sağlam. topluyorum. Bak benim aklımdan bu cihaz için 2500 lira falan geçiyordu. 3000 lirası var şu an. Eğer başka problemleri çıkmazsa kullanmaya başladıktan sonra güzel bir ticaret olacak. İnşallah. Bu arada Semih, hep elektrikli tornavida ile son dönemlerde tamir yapıyoruz. Abonelerimiz de diyecek ki bizde o tornavida yok. Biz nasıl tamir yapabiliriz? Sadece onunla olmadığını sen daha teknik olarak söyle onlara. Tamam hemen. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Telefon bitti. En son dokunuşları istersen bunu toplayalım. Normal bir tornavida ile yapalım. Bu elektrikli o da dursun orada yine. tornavidamız şu şekilde. Bunun yine benzeri Wolfsteam'imiz var. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu da dursun ya da şöyle yapalım. Daha iyi olur. Bunu da koyalım yanına. Mesela bir tane şöyle bir tornavidamız var. Xiaomi Mija. Arkadaşlar bunlar hepsini kullanabilirsiniz. Veya da şöyle hemen göstereceğim. En ucuzu tornavida. İnternette uygun fiyatlı alırsınız arkadaşlar. Bakın içinden 4 adet çıkıyor. Hatta hepsi burada da bu 20 lira falan mı? Öyle bir şey. 20 lira civarı sanırım. Şimdi bakın gördüm şurada geçen. uçları da yazıyor. Evet. Şu biz kullanacağımız mıknatıslı da. Yani 20 liralık bir tornavidayla da yapılabilir. Bakın sıkayım. Hop. Vidayı sıktım. Basit penası var. İşte 4 tane ucu var. Y ucu da var bunun içinde bu arada. Bu basit bir tornavida. Hatta bazı firmalar batarya yanında bile veriyor bunu. Aynen öyle. Şöyle bir şey var mesela bizde yine. Bizde tornavida çok arkadaşlar. Hiç kullanmadım bakın bunu. Bir kere bir videoda kullanmıştım. Evet. Bakın Best'in. Bu da Best, bu da Best. Bu bizim tamiret.net sayfamızda da satılan. var. O gün gördüm, hepsi burada da var. Evet, bu bizim sitede olan tornavida. Hatta revize edildi. Mesela bununla da yapalım hemen. Bakın. Revize demişken içine mıknatıslandırma bir de fix kart koyduk. Fix kart. Hani araya girmeye yarıyor ekran sökerken. Bu da hepsi burada da var. Bizim web sitemizde de var. Ya bu set olduğu zaman iPhone'un tüm grupları, Samsung'ları hepsini açarsınız. Şu en mantıklısı. Hem fiyat olarak aynen öyle. Ya bizde olduğu için demiyoruz biz. Bunu isterseniz başka yerden alın. Tornavidalar istediğiniz tornavida. Ya şöyle diyebilir miyim? Arkadaşlar. Ben İstanbul'a, Antalya'ya gidiyorum. Sen Mercedes'e gidiyorsun. Ben evet. Ege ile gidiyorum. Aynen öyle yani. Hepsi aynı yere gidiyor. Birisi daha konforlu gidiyor. Konforlu, biri biraz daha rahat oluyor. Bu arada Ege'yi aşağılamıyorum. Ege var bizde. Yani. Mercedes yok ama. Şimdi arkadaşlar linklerini bunların ben aşağı koyuyorum. Bu görmüş olduğunuz tüm tornavidalarla tüm telefonları söküp takabilirsiniz. Bir şeylerini tamir edebilirsiniz. Yani önemli olan burada bir şeylere yapma isteği. Bunlar sadece araç. Toparlayacak olursak arkadaşlar formatımız gereği zaten kullanmadığımız hiçbir şeyi önermiyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Beğenmediğimiz şeyleri size göstermiyoruz. Ekranlarda dahil. Hepsinin linklerini, farklı firmaların da var ürünleri, hepsi burada. Hepsini aşağı bırakırım. Bu cihaz Letgo'dan alındı. Birkaç hafta önce satın aldık. Tam hatırlamıyorum. Belki bir ay geçmiştir. Tarih neydi bilmiyorum. Platin üyelik bizim katıl butonu özelliğimiz. Üye olan arkadaşlarımıza her ay bir cihaz veriyoruz. Cihaz tamamen şans eseri ne cihaz alacağınız. Çünkü cihazları gösteriyor, sonra kargo poşetlerine koyup numaradan siz seçiyorsunuz. O tamamıyla şans, sadece cihaz garantisi var. Bu şekilde bir üyeliğimiz her hafta pazartesi ya da salı Instagram'da linkini yayınlıyor. WhatsApp'ta da istediğiniz numarayı bize yazıyorsunuz. Bitti arkadaşlar tamirimiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.